Evet arkadaşlar, Didim'in en şık tasarımlı villasını şimdi beraber gezeceğiz. 500 metrekare arsa içerisinde kurulmuş şahane bir villa. Çok güzel dokunuşları var. Kıyas yaparsak yani bölgede 500 metrekare arsalı villalar çok fazlaca var. Ama burası onlardan direkt olarak sıyrılmış çok güzel bir villa. Dış cephesinde ve bahçe duvarlarında özellikle gördüğünüz gibi taş duvarlar tercih edilmiş. Çok güzel bir hava katmış. Şöyle yarıya kadar hatta taş duvar, üstten sonra beyaz devam etmiş. Çevresine şöyle bir zincirler koyulmuş. Hatta burada da var bir tane. Şunu da gösterebiliriz. Bu zincirler çok küçük bir detay gibi görünebilir ama evin içinde böyle bir kale ambiyansı yaratmış. Güzel, şurası yaya girişi olarak çelik kapıdan giriş yapacağınız bölüm. Şurası hemen araç otoparkı. Çift taraflı. Havuzu nerede demeyin. Havuzu arka tarafında. Yani aslında ön cephede kalıyor, deniz manzarasında. Burası sadece aracınızı park edip buradan da aşağı inebileceğiniz alan. Şurayı da bir gösterebilelim. Buradan direkt bahçe ve havuz kısmına da inebiliyorsunuz. Şu yan tarafı biz tercih edelim. Oradan giriş yapalım. Dış cephede dediğim gibi doğal taşlar tercih edilmiş. Çok da güzel olmuş. Aplikleri, duvar aplikleri üstünde güvenlik kamera sistemleri var. Zeminlerde ayak basacağınız ya da aracınızı yerleştireceğiniz alanlar 60'a 120 seramikler var. Kalan kısmı da gördüğünüz gibi bahçe olarak değerlendirilmiş. Sadece görsel olarak güzel de olmuş diyebiliriz. Az önce ben kendi adıma kıyas yaptım. Sadece ben bu villada yaşıyor olsaydım, yani bu paraları verdikten sonra aslında hak eden bir villa. Gerçekten hak eden bir villa. Sadece şu kısımları bir iki tık daha yükseltmeyi düşünebilirdim. Tamamen böyle kendi içinde bir villa olmasını düşünürdüm. Çok da güzel olurdu. Basamaklardan aşağı iniyoruz. Bu evin her odasında, salonunda deniz manzarasını yakalayabilirsiniz. Şu kısma duş bölümü yerleştirilmiş. Belki böyle bir kapatma imkanınız olabilir. Çünkü bu duşun aktığı suyun gideri burada yok. Gideri belki bir ayarlamak için bir bölüm burada tesisat ayarlayabilirsiniz. Üst taraftan yine yükseltme imkanınız var. Havuz bölümü çok şık duruyor. Havuzun ortasına şöyle bir yine taş duvardan kolon indirilmiş. Bir tane yine buraya indirilmiş. Havuzun içinde de eğer güneşlenmek isterseniz, böyle bir zevkiniz de varsa, bunu düşünüp de içine 2 tane şezlong yerleştirebilecek bir alan koyulmuş. Yine arka kısmında şezlongu kullanabilirsiniz. Bu kısım güzel güneş alıyor. Şu an saat 12.30. Bu saatte güneşlenmek istiyorsanız bu kısmında değerlendirebilirsiniz. Şu zemindeki, hatta test edip hemen gösterelim. Ayağımızı da sokalım şöyle ince bir suya. Şurası kaymaz arkadaşlar. Sudan çıktığınızda da ıslak bir şekilde, burada kayıp düşme riskiniz yok. Ben bu konuya çok dikkat ediyorum. Bu villada hoşunuza gidecek fazlaca alan vardır eminim. İç tarafı da gördükten sonra buna kanaat getirebilirsiniz. Ama benim en çok sevdiğim, en çok beğendiğim bölüm şu kısım arkadaşlar. Üst tarafı kapatılmış. Arkaya şöyle bir arkamızı dönelim. Arka kısma böyle boydan boya bir barbekü alanı yerleştirilmiş. Herhalde kalabalık olacağınızı tahmin ettikleri için böyle büyük bir alan buraya yerleştirmişler. Hemen böyle bir yanında da masa, karşıda bahçe alanı var yine. Bahçede belki çocuklarınız için oyun bölümü burada oluşturabilme imkanınız var. Ya da bu şekilde sandalye, salıncak ya da oturma grubu bahçe takımları olarak da değerlendirebilirsiniz. Havuzun dizaynı çok güzel. Hem üstten böyle bir küçük şelale bölümü gibi bir fıskiye yukarıdan indirilmiş. Ama şu kısımdaki boydan boya, havuzun boydan boya oluşturduğu şelale görüntüsü de gayet şık olmuş. Özellikle akşam ışıklandırmasıyla çok tatlı bir görüntü oluşturuyor. En çok beğendiğim durumlardan bir tanesi de havuz motoru için ayrı bir bölüm oluşturulmuş. Yani burada havuzun motorları yer alıyor ama yine ekstra olarak ardiye olarak düşünüp de kullanma imkanınız var. Buradan da güzel deniz manzaranız var. Bu deniz manzarası kameraya, merceğe yansımaz ama bulunduğunuz yerden net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi içeri geçelim, içeriden çekimimize devam edelim. Villamızın ana girişi bu kısım arkadaşlar. Burada aslında merdiven boşluğu demek istemiyorum. Şahane bir galeri boşluğu oluşturulmuş. Odaların dizaynı, yerleşimi bu açıdan takdire şayan çok güzel bir dokunuş olmuş. Girişte böyle sizi ferah bir alan karşılıyor direkt. Bu çok güzel bir şey. Sağ kısımda hemen vestiyer bölümü var. Buradan birkaç adım ilerledikten sonra yukarı çıkmak için baştaki merdiven, aşağıda da çok güzel bölümler var. Aşağıda da birazdan göstereceğiz. Salon ve mutfak alanına giriyorsunuz. Şu olay çok hoşuma gitti benim. Evyeyi duvara karşıya yaslamamış da böyle adam mutfağın tam ortasına koymuş. Modern bir dizayn olmuş. Gayet de güzel olmuş. Salon bölümümüz arkadaşlar geniş, kullanışlı. Yine buradan da oturduğunuz gibi denizi burada karşılayabiliyorsunuz. Görme imkanınız var. Yine şu kısımda da havuzu görebiliyorsunuz. Ben sadece şunların açık olmasını isterdim. Sürgülü olmasını isterdim ki belki buradan
çılgınlık yapıp havuza atlayıp eğlence olarak da kullanma imkanınız olurdu. Çok da güzel olurdu. Mobilyalar çok güzel düşünülmüş. Renkleri gayet uyumlu olmuş birbirlerine. Şurada mutfağın altında, bunu gösterelim biraz yaklaşabilirsen. Şu mutfağın altında arkadaşlar yaklaşık 1,5 karış kadar bir boşluk var. Bu aslında nasıl bir avantaj oluşturur diye düşünmeyin. Çünkü zemine sıfırlanan mutfaklarda genelde olur. Yani su kaçağı olur vesaire bir şeyler olur. Kirli olur. Temizlemek gerekir. Bunun için birazcık üste koymuşlar. Buna rağmen de dolap fazlaca yeterli. Yani üstlerdeki dolaplar gayet geniş. Üst tarafta var yine asansörlü mutfak dolapları tercih etmişler. Karşı tarafa buzdolabı yerleştirmişler. Şurada bir ocağımız var. Güzel de bir tezgah bölümü burada kullanabiliyorsunuz. Mutfak, salon, yani evin aslında tamamına bizim puanımız 10 üzerinden 10 diyebilirim. Eksik bir kısım kalmamış. Bu yüzden mutlaka yaşanabilecek bir villa olduğunu düşünüyorum. Bu katta ortak bir banyo alanı var. Şöyle banyonun içine bir göz gezdirelim. Tamamen koyu yeşil tonları burada tercih etmişler. Çok da lüks duruyor. Gayet de kullanışlı bir banyo bölümü. Giriş katta ortak. Bu kısım giriş katta bulunan yatak odasının kendine ait giyinme bölümü. Onun için de güzel bir boşluk oluşturulmuş. Yatak odasında da buna rağmen güzel bir alan kalmış. Çift kişilik bir yatağı. Karşı cephesi tamamen cam. Şöyle ekranı karşımıza alabilirsek. Karşı kısım tamamen böyle cam. Hatta şöyle perde bayağı da uzunmuş ya. Şuradan çekelim. Perdeyi açtığımızda hem burada havuza su sesini de buradan gayet net bir şekilde alabiliyorsunuz. Ki uyurken su sesi insanı çok çok rahatlatır. Tavsiye de ediyorum. Karşıda yine söylediğimiz gibi deniz manzarası var. Havuzun üstündeki şu aydınlatmalı sütunlarla çizgi halinde güzel bir görsel burada oluşturmuş. Yan tarafta zaten bahçe alanımız. Vakit kaybetmeyelim. Önce alt kattan sunumumuza devam edelim. Burada alt kata indiğinizde derece otomatik olarak 3-4 derece birden aşağı iniyor. Çünkü burada güneş ışığı almadığı için güzel serin bir bölüm burası. Şu kısım sinema bölümü olarak dizayn edilmiş. Koltukları, sehpası vesaire yerleştirilmiş. Karşıda da yine projeksiyonla beraber yansıtmayla burayı sinema bölümü olarak kullanabilirsiniz. Çok rahatsız ederse belki şuradan bir perde çekip burayı tamamen kapalı bir alan yapma imkanınız var. Yukarı yine in çık yapmayın diye burada bir yemek masası bölümü ve mutfak tezgahı düşünülmüş. Bu çok önemli bir detay. Görebilirsiniz. Yani siz de belki bu Didim'de bulunan bu büyüklükteki villaları araştırıyorsanız bu kısımlara dikkat etmişsinizdir. Alt bölümde oluşturulan yerde bu mutfak tezgahının olması gayet avantajlı bir durum ve kapalı havuzu var burada. Tamamen kapalı değil tabii. Şunları açıp gösterelim. Burada otomatik panjur ve camı var. Bu da havuza görebildiğim kadarıyla evet havuza sıfır. Dış taraftan da belki dikkatinizi çekmiştir. Ya burası tamamen keyif bölümü. Siz belki bunu kaldırıp bilardo masası da buraya koyabilirsiniz. Tercihe ve keyfe göre değişir diyelim. Çok güzel bir bölüm. Gerçekten çok güzel bir bölüm. Şimdi ne yapalım? En üst kattan odaları gezmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, villamızın üst katındayız. Yine burada da ortak bir banyo alanı. Aşağıdakiyle birebir aynı. Şöyle bir hemen 2 dakika girip çıkalım. Zeminleri, renkleri, kullanım amaçları aşağıdakiyle birebir örtüşüyor. Yine burada da alt kattaki oda gibi, şurası odanın girişi arkadaşlar, giyinme bölümü var. Bu yatak odamızın da 2 cephesi açık. Arka tarafta da camları var tabii ki. Buradan da havuza ve deniz manzarasına güzel bir şekilde hakim olabiliyorsunuz. Misafir odası olarak kullanılabilir. Ebeveyn odası olarak da kullanılabilir tabii ki ama bunun için köşedeki odayı tercih etmişler. 4+1 şu an 3. odayı görüyoruz. Çocuk odası. Ve son odamızın içerisindeyiz. Geniş, güzel bir yatak odamız var burada yine. Full eşyalarıyla. Banyosu benim çok ilgimi çekti. Çok da hoşuma gitti. Şurada buğulu camlar var. Burayı kapatıp görünmez yapabilirsiniz tabii ki. Ama ebeveyn odası için düzenlenmiş güzel, şık bir banyo alanı burada var arkadaşlar. Dediğim gibi Didim'in en şık tasarımlı villası. 750.000 euro fiyatı var buranın. Alır mısınız almaz mısınız bilmiyorum ama videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.